İnanılmaz bir deneyimdi. Yani çocukken, ortaokuldayken, ilkokuldayken tarih kitaplarında öğrendiğiniz şeyleri, dizilerde, filmlerde öğrendiğiniz şeyleri yerinde görmek çok farklı bir duygu. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Birçok video üretiyoruz, milyonlarca izleniyor ama kimse görmediği için bu heyecanı yaşamıyorum. Beni evine davet ettiler o akşam. Yaklaşık 4 ya da 5 gün evlerinde kaldım. Bayağı da varlıklı bir aileydi. 5 gün sonra ayrılmak istediğimde evden çıkamadım maalesef. Ev sahibi annemiz kızıyla evlendirmek istedi. Şu an evlerinize İstanbul'dan misafir oluyorum. Evet, uzun zamandır planlı yaptığımız bir projeydi. Sağ olsunlar İstanbul Üniversitesi davet etti. Bugün sizlerle birlikte bu videoda İstanbul Üniversitesi'ndeki gençlerle buluşacağız ve onların merak ettiği soruları cevaplandıracağız. Umarım güzel bir sohbet olur. Videoya geçmeden önce bu kardeşinizi kırmazsanız, yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Hayat Yollarda Prodüksiyon Parkı'yla yeni bölüm İstanbul Üniversitesi başlıyor. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Heyecanlıyım. 3 yıldır sosyal medyada içerik üretiyorum. Adım İbrahim Ayta. Sosyal medyada Harita Yollarda diye tanınıyorum. Bugüne kadar toplamda 24 ülkeye seyahat ettim. Toplam 5 kıta. Dünya turuna ilk çıktığım günlerde Balkan rotasına ziyaret etmiştim. O zamanlar kendi işim vardı. Uzun yıllardır reklam sektörünün içerisindeydim. Dijital reklam ve marketing işleri yapıyordum. Tabii Balkanlar seyahatimde sıkıntılı bir süreçti. O zamanlar Covid pandemi yeni başlamıştı. Gönüllü bir program. Dünya genelinde toplamda 50 milyon üzerinde kullanıcısı var. Bizim gibi dünyayı gezmek isteyenlere, dünyayı gezmeyi sevenlere evini açan insanlar var. Biz de aynı şekilde mesela İstanbul'a geldiğimde ilan veriyor, evim müsait, gelmek isteyen varsa kalabilir gibisinden. Gezginleri evimize alıyoruz ve herhangi bir ücret falan talep edilmiyor bu uygulamada. Onun haricinde bir de Work and Travel diye, sizin tabirinizde Work and Travel var, bizde Workaway var, gezginlerin kullandığı. Bu da bir gönüllü platformu. Gittiğimiz ülkelerde örnek bir kahve bahçesinde adam ilan veriyor. İşte 3 saat çalışırsanız, günlük bize yardımcı olursanız diyor, karşılığında konaklama verebiliriz veya onun karşılığında yemek verebiliriz gibi teklifler bulunuyor. Bu süreçte ilk 6-7 aylık gezimi bu gibi programlar sayesinde tamamladım. Daha sonrasında ise tabii biraz içerik ürettiğimiz için işte takipçi sayısı falan artmaya başladı. Ondan sonra işin rengi biraz daha değişiyor tabii, ister istemez kaliteli yapmaya başlıyorsunuz. Meksika'daki seyahatimde hayatımda gerçekten çok farklı günler yaşadım. Tarih kitaplarında okuduğum şeyleri yerinde görmek benim için çok farklı bir duyguydu. Özellikle dünyanın 7 harikasından bir tanesi olan Chichén Itzá piramitlerine gittiğimde Mérida şehrinde, Mayaların başkenti, çok duygulu anlar yaşamıştım orada. Normalde müze 7-8 saat açık kalıyor ama ben sabahın 6'sında gitmiştim. Öyle heyecanlıydım ki, çünkü çocukluğumdan beri aklımda olan bir şey ve hayalim, onu gerçekleştirmenin bir gururu var. İnanılmaz bir deneyimdi. Yani çocukken, ortaokuldayken, ilkokuldayken tarih kitaplarında öğrendiğiniz şeyleri, dizilerde, filmlerde öğrendiğiniz şeyleri yerinde görmek çok farklı bir duygu. Bosna Hersek seyahatimde Latin Köprüsü var Saraybosna şehir merkezinde. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan köprü. Orada Avusturya, Macaristan, Franki, Ferdinand'ı öldürüyorlar. Daha sonra ertesi gün Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Bunları görmek insana gerçekten çok geliştiriyor. Özellikle gittiğim ülkelerde beni seyahatlerimde farklı kılan şey ise insanların, lokallerin evinde kalmak. Peru seyahatimde yine Amazonlarda 5 gün bir kabilenin evinde kalmıştım. Onların yediği yemeği yemiştim, hamakta uyumuştum, yatak yoktu. Ne bileyim, bazı içecek içmiyorlardı. Çok tuhaf duyguydu. Derede duş alıyordunuz, kıyafetlerinizi orada yıkıyordunuz. Bunlar değişik şeyler, bana çok şey kattı. Şu an ise yine planlı olarak gezmeye devam ediyorum. 5 kıtayı gezdim. Afrika'ya inşallah işte bir hafta 10 gün sonra gideceğiz. Afrika'nın farklı rotalarına, Libya'ya, Tunus'a, Sudan'a. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Birçok video üretiyoruz, milyonlarca izleniyor ama kimse görmediği için bu heyecanı yaşamıyorum. Yani öyle kalabalık şeylerde. Beni evine davet ettiler o akşam. Annesi var, bir kız kardeşi var. Yaklaşık 4 ya da 5 gün evlerinde kaldım. Bayağı da varlıklı bir aileydi. 5 gün sonra ayrılmak istediğimde evden çıkamadım maalesef. Ev sahibi annemiz kızıyla evlendirmek istedi. Böyle ilginç şeyler de yaşanabiliyor. 2 günlük bir süreçte ikna edebildim. İkna ettikten sonra evden ayrıldım. Tabii ondan sonra yine peşimi bırakmadılar. Gittiğim şehirlere geldiler. Orada beraber tatiller yaptık. Yedirdiler, içirdiler, gezdirdiler. Bunun haricinde farklı şeyler de olabiliyor bazen. İşte karşı tarafın çok güvenli bir uygulama ama tehlikeye denk gelebiliyorsunuz. Soygundur vesaire gibi. Tabii bunlar çok küçük ihtimal. %99'un içinde %1'lik bir ihtimal. Ama beni hiçbir zaman yolumdan alıkoymadı. En son bir dönüm noktam oldu. İsmini vermek istemiyorum. Ünlü bir oyuncunun amcasıyla beraber seyahat ettik Meksika'da bir ay. Onunla tanışmamız ise tamamen dram dolu oldu aslında. Zehirlenmiştim. Turist ishali diye bir şey vardır yurt dışında giden. Özellikle bu hastalık Hindistan'da ve Afrika'da çok görülür. Meğerse Meksika'da da varmış. Meksika'da içme suyu çok pahalı arkadaşlar. Yani markette su alıyorsun küçük $1. Portakal suyu 50 cent. Böyle ters bir durum var.
Sokaklarda da portakal suyu satan insanlar var, böyle sıkma portakal. Biz de sıcak çalıştığımız için o gün 3-4 tane portakal suyu içtim ve o turist istemine yakalandım. Hiçbir ilaç fayda etmiyor ve bağışıklık sisteminiz de zayıfsa ilk defa ortaya geliyorsanız zor atlatabiliyorsunuz. 7 günün sonunda 12 kilo verdim. Hiçbir şey yiyemiyordum. Tam 7. gün artık dedim ya burası dedim galiba son nokta yani. Öleceğiz, onu hissettim gerçekten. Sonra telefon çaldı. Arnavutluk'ta hostelde tanıştığım bir arkadaşım geldi. Dedi ki burada bir kilise var, oraya gidelim ve beni oraya gezdir. Dedim hastayım ama senin için giderim. Kiliseye gittiğimizde o bahsettiğimiz oyuncunun amcasıyla tanıştım orada kapının önünde. Ve kişi de doktor, emekli doktor. Hasta olacak kişiler doktora gelir mesela. Amcamız 7 gün uğraştı beni iyileştirmek için. 7 gün sonunda iyileştim ve 40 gün birlikte bir seyahat ettik. Orası mesela benim dönüm noktamdı. Hayatımdaki en büyük sınavlardan bir tanesiydi. Tabii orada psikolojim bayağı zarar gördü. Daha sonrasında bir Türkiye'ye döndüm. 10 gün 15 gün kaldım ama tekrar motive olduktan sonra yoluma devam ettim. İlk yola çıktığımda yaklaşık 30 kilo eşyayla geziyordum. İşte kışlık, yazlık vesaire. Şu an 4 kilo eşyayla seyahat ediyorum. 4 tane şort, 4 tişört, bir tane de terlik. Başka hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor çünkü bir süre sonra minimalist yaşamaya başlıyorsun. O kıyafetlerin ağırlığı sırtına öyle biniyor ki işte onları yıkamak bir dert, taşımak bir dert. Minimalistlik gerçekten mükemmel bir duygu. Yani anlatılmaz, gerçekten yaşanır. Şimdi bazen arkadaşlar yazıyor bana işte yurt dışına çıkacağız, nasıl yapalım, dünya turuna vesaire. Valizin resmini atlıyorum, adam atıyor bana işte 50 litrelik, 60 litrelik valiz. Zaten o şekilde çok zor. Gittiğim yerlerde uzun seyahat ediyorum. Güney Amerika'da 9 ay kaldım. Asya kıtasında 6 ay kaldım. Balkanlarda 5,5 ay kaldım. Elimden geldiği kadar kültürlerinin iyice içine girip yaşamak istiyorum. İnsanlar neler yiyor, neler içiyor, farklılıkları görmek istiyorum. Balkan seyahatim benim en büyük motivasyonlarımdan bir tanesiydi. Nedeni ise 500 yıl Osmanlı'da kalması. Kültürümüz aynı, yemek içme aynı. Hemen hemen aynı diyebiliriz 90 civarında. Daha sonra Güney Amerika kıtasına geçince çok büyük farklılık gördüm. Tabii oradaki tarih de insanı içten içe etkilemiyor değil yani mükemmeldi. Böyle şu anda seyahat ediyoruz, devam ediyoruz. İşte 3 yıldır yoldayım. O çok önemli. Ben de ilk ülkem Ukrayna'ya gitmiştim bir arkadaşımla birlikte. O yurt dışı zengin bir kere sana yerinde duramıyor. Daha sonra Balkan'da tek başıma gezdim. Ama ilk seyahatimi bir arkadaşımla beraber çıkmıştım. Mutlaka yanında birini bulmam lazım diye düşünüyorum. Büyük bir destek oluyor, motive oluyor. Balkanların ortasından sonra da tek gezmeye bir alıştım. Artık kimseyle gezemiyorum mesela. Sıkılıyorum, ayak uyduramıyorum, o bana ayak uyduramıyor. Ama yani bir kere yaptım mı gerisi gelir. Özellikle ilk çıkacaklar olan varsa kesinlikle Balkanlar rotasını tavsiye ederim. Özellikle Makedonya'da, Kosova'da falan yoğun bir Türkçe konuşuluyor. Makedonya'nın işte başkenti Üsküp'te, Kosova'da, Prizren'de, onun haricinde Gürcistan'da. Yani güvenli rotalardan başlayarak daha sonra büyük rotalara geçebilirsiniz. Ben Meksika'ya gitmeden önce 7 tane ülkeyi gezdim. Dünyanın en tehlikeli bir tanesi Meksika. Google'a yazalım Meksika diye karteller, çatışmalar, insanlar, bir sürü bunun gibi olaylar var. Güvenli rotalardan başlayarak yolculuğa bence devam edebilirsiniz. Yaklaşık 5.000 lira falan tutmuştu o zaman. 4.500 lira uçak bileti almıştım. İşte $100 civarında bir param vardı. Onunla seyahat ettim. Zaten Meksika'ya gittikten 7 gün sonra param bitti tamamen. Ondan sonra bileklik sattım. Ne bileyim onun haricinde Workaway yaptım. Workaway çok gerçekten güzel bir uygulama. Dünya genelinde yine 50 milyon üzerine kullanıcısı var. Gittiğim yerlerde gönüllü çalışıyordum. Otellerde, hostellerde. Bunun karşılığında ücretsiz konaklıyordum ve yemek işini çözüyordum. Zaten en büyük masraf yemek ve konaklamak. Onu çözdükten sonra hiçbir masrafa gerek kalmıyor açıkçası. Ulaşım işte otostop falan yapılabilir. Ben çok yapmamıştım ama paramı biriktiriyordum açıkçası. Hep otobüsle falan seyahat ediyordum. Parası olmayan birisinin bize 4 kilometre yazısı pek mümkün gözükmüyor bana göre. Ya şöyle, yola çıktığımda ben aslında hem kışı planlamıştım hem yazı. Meksika'ya gitmiştim işte en uzun seyahatim. Yazlık kıyafetlerim çok fazlaydı. Kışlıklar da vardı. Ne bileyim botu, ayakkabısı vesaire. Şu an mesela ayakkabı giymiyoruz. Geziminden hiçbiri giymiyor. Sadece terlikle geziyor. Bir süre sonra farkına varıyorsun hepsinin yük olduğunu. Ben şu an düşünüyorum mutfak seti, yok tıbbı, işte başka araştırmalar vesaire. Ben hani seyahat zaten yapamadım. Şu an kampa yöneldim. Düşününce 20-25 kiloluk bir yük oluyor. 4 kilodan bahsettiğiniz ama. Doğru, kamp ağırlığı falan onlar biraz yük yapıyor çadırlar vesaire. Şu an tabii biz çadırda falan kalmadığımız için onları taşımıyoruz ama ilk etapta taşımak gerekiyor. 3-4 ay onu taşıdım. Çok zordu. Bize göre burada işte belli başlı öğretilen doğrular var. Bazen bazı doğrularımız yurt dışında bazı ülkelerde yanlış hareketlere sebep olabiliyor gibi. Farklı kültürleri gezmişsin. Mesela hiç gıda zehirlenmesi tarzı bir şey oldu. Çünkü çok farklı. Mesela Asya yemeği çok farklı, Meksikan yemeği çok farklı, Balkanların yemeği nispeten daha yakın ama hiç böyle zehirlenme veya çok ağır hastalık durumu oldu mu? Hani turist dışında. Yaşadığım her ay yaşıyoruz ya. Bütün gezginler zehirleniyor ya. Yanımızda bizim ilaç çantamız var. Yaklaşık 17-18 çeşit ilaç var. Yola çıkmadan önce bütün yani aklınıza gelecek hastalıklarla ilgili hepsini alıyoruz. Sürekli yaşıyoruz. Bununla ilgili de çok kuvvetli haplar falan var. Yani hemen zehirlendiğimizi anladığımızda hapları falan kullanıyoruz. Aynı gün düzeliyoruz. Eskisi gibi böyle 10 gün vesaire yataklara düşmüyoruz.
Bir Singapur'da geçen ay seyahatimde bir sıkıntı yaşamıştım. Covid olmuştum. Onu da kısa bir sürede atlattık. Bununla ilgili tabii artık sağlık sigortaları falan yaptırıyoruz. Çünkü yurt dışında tedavi çok pahalı. Turistseniz aşırı pahalı yani. Muayene için bile $200 falan alabiliyorlar. Singapur'da hastanenin geceliği $1250. Dünyanın en pahalı ülkesinde Covid olmuştu.